30 milyon 370 bin kilometre karelik yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle adının geçtiği her an ilgi çekmeyi başaran bir kıta düşünün. Hatta durun, ismini de söyleyelim. Afrika. Burası sadece sahip olduklarıyla değil, bir şeylere sahip olma potansiyeliyle de alaka toplamayı sürdürüyor. Hatta burası için 2 kelimelik güzel bir tanım da mevcut. Yükselen kıta. Afrika kıtası son dönemde birçok küresel gücün gözünü diktiği bir noktaya dönüştü. Özellikle 21. yüzyılın başından itibaren küresel ve bölgesel çok sayıda aktör Afrika'yı gerçek ve güçlü bir hedef olarak belirlemiş durumda. Aslında burada çok güçlü bir tezat ile karşı karşıyayız. Uluslararası arenada fakir olarak nitelendirilen bir kıta için birçok ülke neden harekete geçmiş olabilir? Buradaki rekabet, buradaki güç savaşları hangi nedenden besleniyor? Afrika gerçekten fakir mi yoksa birileri tarafından bile isteye fakirleştiriliyor mu? 10'un bu bölümünde bu ve çok sayıda farklı soruya birlikte cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri Afrika kıtasına yeniden bir geri dönüş için harekete geçmiş olsa da Afrika'da şu sıralar çok sayıda küresel gücün aktif durumda olduğunu söylememizde yarar var. Bu ülkelerin birçoğu farklı ajandalarla, farklı yaklaşımlarla hareket etmeye devam ediyor. Hatta bu ülkelerinin bir kısmı için burada ne işi var acaba bile diyebilirsiniz. Rusya, Japonya, Hindistan, Brezilya ve Çin, Afrika kıtasından bir şeyler ummak konusunda en iddialı ülkeler arasında yer alıyor. Yani Avrupa'nın tarihi koruma alanı sayılan kıtada daha yoğun bir görünürlükten bahsedebiliyoruz. Tabii Afrika gibi ham madde bakımından zengin bir kıtanın fethedilmesi, saydığımız ve saymadığımız birçok devlet için tarihi bir öneme tekabül ediyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni politikasını da masaya yatırmamız gerekiyor. Burada yalnızca bulunmak meselesinin de odakta olmadığını söyleyelim. Ciddi bir rekabet hatta yer kapma yarışının tam ortasına düşülmüş durumda. ABD'nin birincil Afrika planı da bu doğrultuda Çin ve Rus varlığını geri püskürtmek şeklinde özetlenebilir. Tabii Çin ve Rusya da bu harekete hemen hemen aynı dozda cevaplar vererek bölgedeki tek hakim gücün kendileri olması için ciddi çabalar harcamaya devam ediyor. Yani Afrika'daki bir ülke için diğerlerinin oradan çıkması en avantajlı yol olarak değerlendirilebilir. Dünyanın jeopolitik açıdan yoğun arayışta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Küresel arenada her ülke kendi gücünü sınayıp hangi noktalara nasıl dahil olabileceğinin hesaplarını yapıyor. Stratejiler belirleyip bu stratejileri uygulamak için birbirleri ardında planlar inşa ediyor. Planlar demişken her birinin farklı zaman ve farklı konjonktürler için farklı biçimlerde karşımıza çıktığını da söyleyebiliyoruz. Ancak hemen hemen tüm coğrafyalarda temel odak noktasının pazarlara ve enerji kaynaklarına yakınlık olduğu kesin. Bu noktada da Afrika zengin maden kaynakları, işlenmemiş tarım arazileri, Birleşmiş Milletler'de etkili olan 54 farklı oyu ve sürekli genişleyen genç nüfusuyla küresel güçlerin merkezinde yer alıyor. Yani Afrika bugün bir küresel güç ne ister sorusu sorsak birçok cevabın birincil muhatabı konumunda. Bu maddemizin hemen başında bir soru sormak istiyorum. Hatta bu soru tarihin en büyük tezatlarından birini de içeriyor. Afrika ülkelerinde çok sayıda yabancı devletin üssü varken Afrika ülkelerinin o ülkelerde niçin üsleri, yerleşim alanları yok? Burada ABD eksenine de geçiş yapalım. Biliyorsunuz ABD üsleri dünyanın her bir noktasında varlığını sürdürürken ABD'de üs sayısı neredeyse sıfır. Burada
bu çifte standartın en uç iki örneğine rastlamış durumdayız. Afrika küresel güçlerin üst adresine bugün dönüşmedi. Bu gerçek yıllardır apaçık haliyle karşımızda. İkinci Dünya Savaşı yıllarına gidelim. Japonya o dönemde aldığı yenilgi sonrası kendi kabuğuna çekilip dış dünya ile ilişkisini kesmişti. Bu içe dönüklüğe rağmen 2011'de donanma Aden Körfezi'ndeki Cibuti'de küçük bir lojistik üs kurdu. Açıklanan gerekçe korsanlarla mücadele olarak duyurulmuştu. Birkaç örnekle daha genişletelim istiyorum. Çin'de 2017 yılında Cibuti'deki ilk deniz aşırı askeri üssünü açarak misilleme yaptı. Rusya ise Sovyet döneminde olduğu gibi Kızıldeniz'de yeniden hakimiyet elde etmek için 2020'de Port Sudan'da bir Rus lojistik merkezi kurmak için Sudan ile anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşma 2021'de ortadan kaldırılınca Rusya Cibuti ile yakınlaştı. Rusya stratejik açısından çok önemli bir ülke olan Cibuti'de bir deniz üssünün yanı sıra askeri üs için diğer Afrika ülkeleriyle de temasa geçti. Son olarak Hindistan. Hint Okyanusu'ndaki donanmasını genişletmek için Doğu Afrika ülkeleriyle temaslarını ve askeri işbirliğini artırıyor. Ve halihazırda Madagaskar'da gizli bir üssü bulunuyor. Tüm bu askeri üsler elbette Afrika'ya değil, sadece bu ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor. Yani bu üslerle buradaki varlıklarını meşru kılmaya çalıştıklarını söylemek sanırım en anlamlı özetlerden biri olabilir. Afrika'daki büyük güçlerin mücadelesi, stratejik kaynakların güvence altına alınmasına yönelik görülse de aslında belirli ülkeler arasındaki rekabetin bir parçası olduğunu söylemeliyiz. Afrika'daki büyük güçlerin mücadelesi, stratejik kaynakların güvence altına alınmasına yönelik görülse de aslında belirli ülkeler arasındaki rekabetin bir parçası olduğunu söylemeliyiz. Sahra altı Afrika'daki jeostratejik rekabet, sömürgeci ve neo-sömürgeci güçler arasındaki bölünmeyle de sinirli değil. Yükselmekte olan güçler, silah tedariki gibi avantajlı koşullarda ortak tatbikatlar yoluyla Afrika'daki nüfus oyunlarında büyük güçlere katıldı ve rakip haline geldi. Dolayısıyla Sahra altı Afrika'daki yabancı askeri nüfus, dünyadaki yeni jeostratejik güç mücadelesini yansıtıyor. Bölge, küresel ve bölgesel için bir satranç alanı haline dönüşmüş durumda. Bu satranç oyunu ABD ile Rusya, ABD ile Çin, Çin ile Japonya, Fransa ile Rusya, Hindistan ile Çin, İsrail ile İran, Suudi Arabistan ile Katar, Fas Cezayir arasında oynanıyor. Yani karşılıklı rakipleri bol, mücadelesi yüksek bir müsabakadan bahsediyoruz. Soğuk Savaş dönemindeki ABD-SSCB rekabeti yerine Çin-ABD rekabetini bırakmış durumda. Trump yönetimi için Afrika sadece Çin ile yaşanan gerilimlerin prizmasından ibaretti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2020'de Afrika ülkelerini Çin'in etkisine karşı uyarmak için kıtayı turlamıştı. ABD'nin Çin usulü borç diplomasisine karşı uyarılarına rağmen bazı Afrika ülkeleri Çin ile mevcut doğal kaynak sözleşmelerini yeniden müzakere ettiler. Bunun en net örneği ise yakın bir tarihte Demokratik Kongo ile imzalanan anlaşma. Güncel konjonktürde ise ABD'nin attığı Afrika'ya ilişkin her adım Çin'in bir sonraki adımını tahmin etmek üzerine kurgulanıyor. Aynı şekilde Çin de Afrika'da oluşturulması planlanan teknoloji üsleriyle belli bir farklılık ve yenilik ortaya koymaya da çalışıyor. Son zamanlarda Rusya'nın Afrika'da yeniden yer edinme çabaları, Ukrayna krizi ve uluslararası yaptırımların ardından küresel bir karşı saldırı stratejisinin bir parçası. Rusya, Orta Afrika Hayalet Devleti'ni desteklemek üzere paralı askerler konuşlandırarak Fransa'nın eski himayesine adım attı ve rakip oldu. Fransız askerinin Sahel'den kovulmasının ardından Rusya bu boşluktan yararlanmak istedi ve Sahel ülkelerinde Rus askerlerin konumlandırılması için çaba sarf etti. Sahel bölgesine müdahale amacıyla Rusya-Cezayir ekseni oluşturuldu.
Sahra Altı Afrika aynı zamanda Fas ile Cezayir arasındaki Batı Sahra meselesinde olduğu gibi daha küçük çaplı rekabetlere de sahne oluyor. Fas'ın 1984 yılında Afrika Birliği örgütünden ihraç edilmesinin nedeni de bu meseleydi. Zira Cezayir burada Fas karşıtı bir cephe kurmayı başarmıştı. Ancak Fas'ın 1990'ların başındaki diplomatik ve ekonomik çabaları Fas'ın Sahra Altı Afrika'da yeniden nüfus kazanmasını ve durumu lehine çevirmesini sağladı. Fas 2017 yılında Afrika Birliği'ne yeniden kabul edildi. Buna karşılık Cezayir, Afrika Birliği'nin kuruluşundan bu yana elinde bulundurduğu son derece stratejik barış ve güvenlik komiserliği görevini Nijerya'ya kaptırdı. 2000'den önce sadece Fransa ve Japonya Afrika'ya adanmış zirveler yapardı. Fransa-Afrika zirvesi ilk kez 1973 yılında, Japonya-Afrika zirvesi ise ilk kez 1993 yılında yapıldı. Ancak 2000 yılında ilk Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun düzenlenmesinden bu yana bu tür büyük zirvelerin sayısı arttı. 2019'dan bu yana Hindistan-Afrika ve Rusya-Afrika zirveleri yapıldı. Afrika kökenli bir başkana sahip olan ABD, Barack Obama ile Ağustos 2014'te Washington'da ilk ABD-Afrika zirvesini düzenledi. Son olarak da 2022'de Afrika-ABD zirvesi düzenlendi. Peki bu zirveler Afrika kıtasına ne getirdi derseniz kocaman bir hiç deriz. Geçtiğimiz 20 yıl içinde gözlerden kaçan önemli detaylardan biri de askeri tesislerin kıtanın dört bir yanına yayılması oldu. Eski sömürgeci güçlerin Fransa ve İngiltere, geleneksel askeri gücü ABD, Japonya, Çin ve Rusya gibi yeni gelen güçler ile sınandı. Afrika ile diplomatik temas kurmakla pek ilgilenmeyen ABD, askeri olarak kıtada yerini almak için her yolu kullanıyor. 2007'de kurulan AFRICOM'un ABD Afrika Komutanlığı Merkezi ilginçtir. Afrika'da değil, Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunuyor. Pentagon'un 2002'den bu yana Cibuti'de Camp Lemonnier, 2016'dan bu yana Nijer'in Agadez kentinde bir insansız hava aracı üssü mevcut. Ayrıca 12 işbirliğine dayalı güvenlik tesisi ve 20 acil durum tesisi bulunuyor. Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Sahra Altı Afrika bir kez daha uluslararası rekabetin arenası haline geliyor. Bu yeni Soğuk Savaş, BM üyelerinin 1/3'ünü oluşturan Afrika ülkelerini giderek daha kırılgan bir hale, daha kötüsü rekabetçi ülkelere bağımlı hale getiriyor. 30 milyon 370 bin kilometre karelik yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle adının geçtiği her an ilgi çekmeyi başaran bir kıta düşünün. Hatta durun, ismini de söyleyelim. Afrika.